Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz 3 boyutlu merdivenleri oluşturacağız. Bir tanesi burada görmüş olduğunuz döner merdivenimiz. Bir diğerim ise buradaki düz U şeklinde olan merdivenimiz. Ve bunların görünüşlerinin nasıl çıkartıldığını, bir dosyada bir araya nasıl getirildiğini göreceksiniz. Örneğin üst görünüşü, ön, sol görünüşleri ve izometrik görünüşlerin hepsini tek bir ekranınıza yerleştirip bu şekilde yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. Önce 3 boyutlu olarak tasarlayacağız. Daha sonra da görünüşlerinin nasıl çıkartıldığını size çok hızlı ve pratik bir yöntemle göstereceğim. Yukarıya 3 boyutlu komutlarımızın olduğu menülerimizi getireceğiz. İlk olarak herhangi bir komutun üzerinde mouse'un sağ tuşuna basın. Listeden Show Tabs bölümünden 3D Tools'u işaretleyelim. Tekrar sağ tıklıyorum. Herhangi bir komutun üzerinde Show Tabs diyorum ve Visualize'ı işaretliyorum. 3D Tools menüsüne geldiğiniz zaman burada modelleme ve bu modelleri düzenleme ile ilgili komutlarınıza ulaştığınızı görebiliyorsunuz. Visualize menüsüne geldiğinizde ise burada görselleştirme, malzeme ataması, ışıklandırma, render alma gibi komutların olduğunu görüyorsunuz. İlk olarak 3D Tools menüsüyle ilgili işlem yapacağız. Fakat önce merdivenin üst görünüşünü çizmemiz gerekiyor. Yukarıdan önce bir döner merdiven çizerek işe başlamak için bir daire komutuna girelim, Circle'a. Ekranıma tıklatıyorum ve radius 20'lik orta kısmını oluşturuyorum. Tekrar Circle komutumla aynı merkezden bu sefer yeni yarıçapımı 120 olarak ayarlıyorum ve dış yarıçapımı oluşturdum. Çizgi komutuyla basamakların başlangıç yerini oluşturdum ve bu çizgiden 14 tane 270 derece açıyla çevirerek çoğaltma işlemi yapmak istiyorum. Döndürerek çoğaltma komutu yukarıda Rectangular Array komutunun hemen yanında göreceksiniz. Polar Array komutu. Komuta girdikten sonra neyi çoğaltmak istiyorsak seçiyoruz ve Enter tuşuna basabilirsiniz. Space tuşunu veya mouse'un sağ tuşunu Enter için kullanabilirsiniz. Kursörün yanında her zaman sizin yapmanız gerekli olan işlemi uyarı şeklinde yazdığını göreceksiniz. Veya aşağıda komut satırında da yine aynı zamanda Center Point'i istediğini görebilirsiniz. Merkez noktamız tam ortadaki noktamız. Bu noktanın etrafında bu çizgiyi döndürerek çoğaltmak istiyoruz. Yukarıda Array komutuna ait özel bir menümüz geldi. Derecemizi 270 derece olarak ayarlayalım. Items kısmından kaç adet çoğaltmak istediğimizi söylüyoruz. 14 diyelim. Ve şu an için bu işlemden çıkmak için Enter tuşunu kullanabilirsiniz. Veya yukarıdaki menüde yer alan Close Array kısmına da tıklatabilirsiniz. Artık merdivenimizin üst görünüşü hazır. Çizgilerin üzerlerinde beklediğiniz zaman array komutuyla oluşturduklarınız bir bütün halinde ve dışarıdaki çizdiğiniz iki dairemizde ayrı parçalar şeklinde gözükmekte. 3 boyutlu yaparken şekillerin bütün olması yani polyline olması gerekir. Biz de bu basamakları 3 boyutlu yapabilmek için her bir basamağı polyline şekle dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de boundary isimli bir komut kullanacağız. Komutumuz eğer bir kapalı alana sahipseniz bu kapalı alanın içerisine tıklattığınız zaman o kapalı alanın sınırlarından geçen bir polyline çizgi oluşturmakta. Bunu sıfır katmanıyla yapmak yerine yeni bir katman oluşturarak yaparsak daha sonra bu sıfır katmanıyla çizdiklerimizi silebilir ve bir karışıklığın önüne geçmiş olabiliriz. Layer Properties düğmesine basalım. New Layer kısmından yeni layer'ımızın ismini merdiven olarak ayarlayalım. Ekranda fark edilebilmesi için açık bir renk verelim. Ve üzerine çift tıklatarak aktifleyelim. Penceremi kapattım. Yukarıda aktif olduğunu görebiliyorum. Buradan da isteseydim aktifleyebilirdim. Ve az önce bahsettiğimiz komutumuz Hatch komutunun hemen yanındaki sırada yer alıyor bakın. Boundary. Klavyeden ilk iki harfine girerek veya yazmaya başladığınız zaman AutoCAD'in otomatik tamamlama özelliği ile listeden de seçerek bu komuta girebilirsiniz. Komuta girdikten sonra size bu şekilde çıkan pencerede şekli polyline'a mı dönüştürmek istediğinizi yoksa bir bölgeye mi dönüştürmek istediğinizi soruyor. Bölge dediğimiz şeyi bir düzlem, bir plaka gibi düşünebilirsiniz. Biz polyline çizgilerle
3 boyutluların temelini oluşturduğumuz için polyline seçili ve pick points ile kapalı alanların içlerine tıklatacağız. Tıklatalım pick points'i ve kapalı alanlarımızı tek tek gösterelim. Böylece bu kapalı alanların sınırlarını oluşturan polyline çizgiler oluşturacak. Her birini bu şekilde belirliyoruz. En sondaki kısmı istemedim fakat şu orta kısmı da yeni katmanımda oluşmasını istediğim için, orta kısmı da tekrar çizmek istemediğim için oraya da tıklatarak tekrar oluşmasını sağlayayım ve Enter tuşuyla bu işlemi onaylıyorum. Artık merdiven için bakın basamakların bir bütün halinde olduğunu görebilirsiniz. Böylece hepsini polyline olarak kapalı alanlara dönüştürdüğümüz için kolayca yükseklik verip 3 boyutlu yapabileceğiz. Buradaki kısmı beyaz olan sıfır layer'ımız artık bize lazım değil. Şimdilik kapatmak için yukarıdaki bakın tıklatarak kapatma özelliği. Ben bunu dondurarak kapatmak istediğim için freeze'i kullanmaya karar verdim. Böylece işlemlerimden etkilenmeyecek. Tıklattığım hangi katmansa onu otomatik olarak kapatmış oldum. Veya listenizi açarak buradan sıfırın güneşinden de aynı işlemi yapabilirdiniz, kapatabilirdiniz. Komuttan çıkmak için Escape veya Enter tuşlarını kullanıyorum. Artık kapalı olan şekillerimize bir yükseklik vererek 3 boyutlu hale getirebiliriz. Bunun için yukarıdan 3D Tools menüsünden Extrude komutunu kullanacağız. Yine bu komutu da komut satırına yazarak ulaşabilirsiniz. 3D Tools menüsünü çıkartarak da düğmesinden de komutunuza girebilirsiniz. Komutuma giriyorum. Hepsine yükseklik vermek istediğim için hepsini seçiyorum. Daireyi seçimden çıkartmak için AutoCAD'de seçimden çıkarma tuşu Shift tuşu. Parmağınız Shift'e basılı iken bu şekilde tıklatalım ve dairenin seçilmeyeceğini söyleyelim. Seçim işlemimiz bittiği için Enter, mouse'un sağ tuşu veya klavyeden Space tuşunu kullanabilirsiniz. AutoCAD'de her üçü de aynı işi yapmakta. Ben Enter tuşuna bastım ve bizden bir yükseklik değeri vermemiz istediğini kursörün yanında görebiliyoruz veya komut satırında da görebiliyorsunuz. Genel olarak basamakların yüksekliği 17,5 olarak uygulanıyor. Fakat siz projenizde bir basamağın yüksekliğini kaç olarak ayarladıysanız o değeri girebilirsiniz. 17,5 değerini girerken mutlaka küsuratlı sayılar için nokta kullanın. Virgül AutoCAD'de koordinatlar için kullanılıyor. O yüzden nokta kesinlikle kullanmanız gerekiyor sayısal değerlerde. Enter diyorum ve böylece her bir basamağımın yüksekliğini 17,5 olarak ayarlamış oldum. Şimdi izometrik bakarak şeklin nasıl gözüktüğünü bir kontrol edelim. Bunun için soldaki yukarıdaki tab yazısı üzerinde beklediğiniz zaman size View Controls diye gösteriyor dikkat ederseniz. Üzerine tıklatıyorum ve izometriklerden görünüş seçerek işte buradaki gibi South West, Güneybatı, South East, Güneydoğu, North East, North West gibi, Kuzeydoğu, Kuzeybatı gibi seçebilirsiniz. Hemen yanındaki wireframe, tel kafes demek. Üzerine basarak farklı şekillerde görünmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin hidden diyerek gizli çizgilerin gözükmesini engelleyebilirsiniz. Buradan da istediğiniz görünüşü ayarlayabilirsiniz. Ekranda kendiniz bir görsel şekilde çevirme yapmak isterseniz sağ üstteki navigatörünüzün halkasını kullanarak şeklinizi çevirebilirsiniz. Veya klavyeden parmağınız Shift tuşuna basılı iken mouse'un tekerine de basılı tutup sürükleyerek, yani pan diyoruz kullanıyorsanız, normalde bir pan işlemi yaparak, kaydırarak Shift ile birlikte mouse tekerine basılı tutup sürüklüyorum. Bu şekilde de görsel olarak şeklinizi çevirip kontrol edip bakabilirsiniz. Şu an için şeklimiz her biri 17,5 yükseklikte olan basamaklardan oluşuyor. Ben bunların üzerlerine korkuluğumu da çizerek döndürüp çoğaltmak istiyorum. Bu şekilde taşıma işlemini yaparken iki kere uğraşmayacağım. Hem basamaklarımı hem de korkuluğumu aynı anda yükselteceğim. Şimdi burada çok önemli bir bilgi söyleyeceğim size. Normalde yüzeylerimizden mesela bu şeklin üstünden, sağından, solundan, altından yüzeylerine yapışık yeni bir şekil oluşturmak isterseniz AutoCAD'in çok güzel bir yardımcı tuşu var. Dinamik UCS diye. Önce sağ aşağıdaki Customization düğmesine basarak
Aşağıda bu düğmemizin açık olup olmadığına bakalım. Bakın dinamik UCS, UCS diyelim. Üzerine tıklatarak görebilirsiniz. Aşağıda hangi düğmenin açık olduğunu gördüğünüzü zannedersem şu an bu şekilde açmış oldum. Aşağıda da mavi şekilde olması bunun şu anda çalışır halde olduğunu söylüyor. Bunun anlamı yüzeylere otomatik çizim yapabilmemizi sağlayan tuşumuz açıkmış demek. Eğer bu kapalı olursa her zaman yere çizecek ama açık olursa siz şeklin sağına, soluna, üstüne, altına gördüğü bütün yüzeylerine çizim yaptırtabileceksiniz AutoCAD'in. Listeden isterseniz hazır silindir komutunu kullanarak çizim yapabilirsiniz. Veya bir daire çizip yine az önce uyguladığınız gibi extrude komutuyla yükseklik vererek bir silindir oluşturabilirsiniz. Silindir komutumla şuradaki orta noktadan iz alarak yapabilirim veya rastgele istediğiniz bir noktada seçebilirsiniz. Bu yüzeye tıklattığım zaman otomatik olarak üstünden gördü. Dinamik UCS'im, UCS'm açık olduğu için. Radius'umu 3 diyorum. Yüksekliğimi ki kenarda kursörün yanında yazıyor height'i girmeniz gerektiğini. Bir korkuluk yüksekliği kadar yani 90 giriyorum bu şekilde. Üst görünüşte kontrol edelim nasıl göründüğünü. Hemen burada görünüşler kısmından üst görünüşe geçtim. Gayet güzel gözüküyor yeri. Diğerlerinde de bu şekilde oluşmasını istediğim için yukarıdan Home menüsünden basamaklarımız için kullandığımız Polar Array komutunu tekrar gireceğiz. Üste kaldığı için komut direkt tıklatarak çalıştırabilirim veya listeden bu şekilde tekrar girebilirsiniz. Hemen çoğaltmak istediğimiz korkuluğumuzu seçelim. Enter tuşu için bu sefer mouse'un sağ tuşunu kullandım. Sağ tuş, Space tuşu ve Enter tuşu AutoCAD'de üçü de aynı işi yapıyor. Hepsi de Enter demek. Merkez noktamız yine bu noktanın etrafında olacak. Bakın merkezi görmek için mouse'u bu şekilde buradaki silindirin üzerinde bekletmeniz yeterli. Beklettiğiniz zaman her zaman için merkezleri size AutoCAD gösterecektir. Tıklatıyorum. Ve yukarıda az önce yapmış olduğum 270 derece açıyı adet olarak items kısmına da 14 adeti giriyorum ve buradan çıkmak için ya close ya enter ya da escape tuşlarını kullanıyorum. Ve şuradaki silindirimi silmem gerekiyor. Fakat üzerinde beklediğiniz zaman Polar Array size bir grup şeklinde sunar yaptığı işlevi. Neden? Çünkü üzerine tıklatır tıklatmaz hemen ayar penceresine götürür ve bir yanlışlık yaptıysanız derecede ya da farklı bir şeyde düzeltebilmenize imkan tanır. Bu yüzden de grup şeklinde gelir. Fakat ben şu sonuncuyu silmek istediğim için bunların grubunu bozmam gerekiyor. Ve bunun için de patlatma diye adlandırdığımız explode komutunu kullanıyoruz. O yüzden patlatma komutu explode'a giriyorum. Korkuluğumu seçiyorum ve enter için mouse'un sağ tuşu veya enter'ımı kullandım. Ve şu şekilde seçerek klavyeden delete tuşuna bastım, sildim. Ve artık bütün hepsinde bu korkuluğumdan olduğunu görüyorsunuz. Şimdi tekrar bir izometrik bakış açısına geçelim. Hangisi bizim için uygun görünürse onu kullanabiliriz. Veya yine kendiniz görsel olarak da çevirebilirsiniz. Ben Northwest'i seçtim. Ve bu şekilde basamaklarımın taşımanın kolay olduğunu düşünüyorum. Hemen yanda da Hidden seçili. Buradan da yine görsel ayarınızı kendinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi yapacağımız tek bir işlem bunları sırasıyla taşımak. Taşımak için biliyorsunuz Move komutunu kullanıyoruz. Klavyeden ilk harfiyle de giriş yapabilirsiniz bu komuta. Move komutuna girdikten sonra hem ikinci basamağımı hem de bunun korkuluğunu seçiyorum. Ve seçim işlemim bittikten sonra Enter, Space veya mouse'un sağ tuşu yaptım. İstediğim şey bu alt noktasından tutup bunu şu şekilde üst noktasına taşımak. İşte bunu her basamak için Move komutuyla seçiyorum. Aşağı noktasını bunun üst noktasına. Tek tek bu şekilde taşıyacağız. Böyle tek tek de seçebilirsiniz. Pencere içerisine almak kolayınıza gidiyorsa o şekilde de seçebilirsiniz. Çevirmek için parmağımı Shift tuşuna basılı tutup, tekerime de basılı tutup elimi kaydırıyorum. Ve tekrar taşıma işlemiyle şöyle
devam ediyorum. Move komutuna her defasında girmek istemezseniz taşıma işleminiz bittikten sonra klavyeden Space tuşuna basabilirsiniz veya Enter tuşuna. Çünkü AutoCAD'de Space ve Enter tuşu bir önceki komutu tekrar eder. Bu şekilde de önceki komutunuzu tekrar edebilirsiniz. O yüzden isterseniz sol elinizle de Space'i kullanarak daha hızlı çizimler yapabilirsiniz. Bu şekilde evet, kontrol ederek gidiyoruz. Yanlış bir tıklama yaparsak hemen geri alıp düzeltelim diye. Son iki basamağımız. Fazla seçersem Shift tuşu ile seçimden çıkartabilirim. Bu şekilde yapmayı öğrenirseniz kesit çizmek zorunda da kalmayacaksınız. Çünkü bütün görünüşlerini otomatik olarak AutoCAD sizin için çıkartacak. Aşağıda grid düğmemizi isterseniz kapatarak arkadaki ızgaralardan kurtulabilirsiniz. Şimdi korkulukların üzerine küpeştemizi çizeceğiz ve bir süpürme işlemi yapacağız. Her birinin merkez noktasından yakalamak istiyoruz. O yüzden normalde aşağıda kenar köşe nokta yakalayan Object Snap'imizi değiştirelim. Object Snap Settings'ten tamamını yok edip sadece Center'ı işaretleyelim. Ve yukarıdan Spline komutuyla bir bütünlük içerisinde çizmek istiyorum. Spline komutu gibi çizim komutlarının hepsi Draw menüsünde olduğu için buradan komutunuza ulaşabilirsiniz. Her iki hangi spline'ı seçerseniz fark etmez. Bir tanesini seçelim ve sırasıyla sadece bakın merkezleri zaten gösteriyor. Şu anda sadece AutoCAD. Farklı noktadan tutmamız zaten şu an için imkansız. Object Snap'imizi bu noktalara ayarladık. Hepsinin center'ını tek tek tıklatarak küpeştem için yolumu oluşturuyorum. Ve işim bittikten sonra da Enter tuşuna basarak onaylıyorum. Şu anda dikkat ettiysek gayet güzel bir şekilde ortalarından geçirdik bu yolumuzu. Ve bunları süpürecek, yani bu çizgiyi takip edecek bir kesit, bir profil çizmem gerekiyor. Bunu da bir daire çizerek yapabilirim. Şuraya radiusum 3'tü. Aynı şekilde radiusu 3 olan bir daire çizdim. 3 boyutlu komutlarıma gittim. Ve listede şurada bir tane süpürme komutum sweep var. Burada bir kesit ve bir yol varsa her zaman için bu kesiti bu yolun üzerinde süpürerek 3 boyutlu bir obje, nesne oluşturabiliyorsunuz. Sweep'e gidiyoruz. Buradaki çizdiğimiz dairemizi bir pencere içerisine alarak seçtik. Enter tuşuna bastım veya sağ tuşta bazen bu şekilde çıkınca listeden seçebilirsiniz. Sonra da yolumuzu seçtik. Bakın gördüğünüz gibi küpeştemiz de hazır. Artık bu küpeştenin başını ve sonunu güzel şekilde oluşturabilmek için küre çizelim. Sphere. Küremin radiusunu 5 diyorum. Biraz büyük söylüyorum ki Shift tuşuyla şöyle çevireyim. Birazcık büyük söylüyorum. Bu şekilde. Ki oradaki hataları kapatsın. Birer topuz gibi olsun. Sırada ne kaldı? Buradaki orta kısımdaki dairemizi silindire dönüştürmek. Hemen 2 boyutluları 3 boyutlu yapan Extrude komutuma girdim. Dairemi seçtim. Enter'ladım. Ve yüksekliğini şuranın, ki burayı yakalayamıyorum çünkü şu noktalarımı kapatmıştım. Endpoint diyelim bakın. Ve buranın yüksekliğine kadar istiyorsanız buraya tıklatabilirsiniz. Yükseklik değeriniz belliyse yazabilirsiniz. Daha yüksek bir şekilde rastgele tıklatabilirsiniz. Ben şuraya kadar demek için basamağın kenar köşesine tıklattım. Böylece yüksekliğim için tam hizalı yapmaya çalıştım. Ve gördüğünüz gibi
Döner merdivenimiz hazır. Şuradan görüntümüzü conceptual'a çevirelim. Böylece içine dolu bir şekilde görebilirsiniz. Merdiven layer'ımızın rengi sarıydı. O yüzden merdivenimiz sarı oldu. Bazı yerleri birleştirmek isteyebilirsiniz. Bakın buradaki topuzla küpeştenin bütün olmasını isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda 3D Tools menüsünde burada Solid Editing var. Solid Editing katı modelleri düzenleme komutlarının olduğu bölüm. Ve burada birleştirme işlemi için Union komutunu göreceksiniz. Resminden zaten 2 tane nesnenin birleştirildiğini gösteriyor. Komuta girdikten sonra birleştirmek istediklerinizi böyle sırasıyla seçebilirsiniz. Ve Enter tuşuna basarak da bu birleştirmenin hangilerini istiyorsanız seçtiniz ve sonra Enter tuşuna basarak birleştirdiniz. Bakın görünüşleri de şu şekilde çıkartabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi bir perspektif izometrik bir görünüş var. Şuradan yeni bir sayfa açayım. Daha sonra bunun görünüşlerini oluşturayım. Örneğin ön görünüşe geçiyorum. Görünüşümün hidden olmasını istiyorum. Bu şekilde bakın. Hepsini seçiyorum. Ctrl C copy'den geliyor veya boş bir yerde sağ tuşa tıklatarak clipboard'dan copy'yi seçebilirsiniz. Şimdi kopyaladığımızı yeni sayfamıza getirelim. Yeni sayfamı açtım. Sağ tuştan, clipboard'dan paste'i veya klavyeden Ctrl tuşu ile birlikte V harfini kullanabiliriz. Bakın şu şekilde görünüşümüz geldi. Yine aynı zamanda hangi görünüşü isteyelim? Mesela bu front'tu, ön görünüştü. Sol görünüşünü getirmek isteyelim. Left'e geçiyorum. Seçiyorum. Ctrl C veya mouse'un sağ tuşundan copy yapabilirsiniz. Boş sayfama gidiyorum ve hemen yine buradan yapıştır diyorum. Burada evet. Bu da aynı zamanda sol görünüşü gördüğünüz gibi. Bu ön görünüşüydü. Bu sol görünüşü. Tekrar gidiyorum. Üst görünüşü lazım oldu. Üst görünüşüne gidelim. Seçiyorum. Ctrl C diyorum veya sağ tuştan yine az önceki gibi yapabilirsiniz. Yapıştır diyorum. Ve bunu da şöyle yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bütün görünüşlerini bu şekilde çıkartmış oldunuz. Bunların yanına bir de perspektifini getirmek isterseniz, yani izometrik görünüşünü, mesela hangi görünüşü beğenirsiniz? Şöyle getirelim. Şimdi bunu kopyalarken farklı bir teknik yapacağız. Bunu kopyalayınca direkt görünüş görmeyecek. Çünkü X ve Y nereye paralelse onu görür. Bunun için öncelikle yukarıda 3D Tools menüsündeyken buraya User Koordinat Sistem diyoruz. Bunu düzenlemeniz gerekiyor. Ve normalde bunun ne olmasını istiyorsunuz? Görünüşe göre ayarlansın istiyorsunuz. Hemen View'e dönüştürdüm. X ve Y nereye paralelse artık onun kopyasını kolayca alabilecek. Seçiyorum. Az önceki gibi kopyala diyorum ve geldim boş ekranımda hemen yapıştır dedim ve görselimi artık neresini isterseniz şöyle başa koyalım. Bu şekilde oluşturduk. Bütün görünüşlerimizi istediğimiz şekilde yaptık. Wireframe yerine conceptual diyebilirim veya hidden diyebilirim. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Eğer her birini farklı, işte kimini dolu, kimini çizgili göstermek isterseniz o zaman layoutları kullanmanız gerekir. Bu konuyla ilgili videoları da izlemenizi öneririm. Hemen şöyle taşıyalım. Bunları birazcık birbirlerine yaklaştıralım. Daha güzel gözüksünler. Size de daha yakından göstermiş olayım. Böylece bunları da istediğiniz şekilde hizalayarak daha güzel şekilde de yerleştirebilirsiniz. Bakın gayet güzel görünüyor. Demek ki bütün görünüşlerimizi bu şekilde çıkartabilirmişiz. Ve 3 boyutlu merdivenimizin döner merdiveni tamamlamış olduk. Dilerseniz artık şuradan şunu açalım, güneşini, ve şunları silebilirsiniz. Beyaz yine şurada. Bakın fazlalıklarımı sildim. Bir tane de düz bir merdiven çizelim örnek olması için. Üst görünüşe tekrar geri dönüyorum.
Görüntümü wireframe'e çevirirsem daha rahat bir şekilde görebilirim. Sıfır layer'ında çalışmak istedim. Öncelikle bir dikdörtgen çizebilirim bunun için. Veya tek bir çizgi çizip offset atabilirsiniz. Örneğin şöyle düz gitsin. Uzunluğu 110 olsun. Basamak genişliğini offset ile oluşturalım. Offset'e giriyorum. 26 diyorum. Bu şekilde. Kaç tane basamağınız varsa hepsini bu şekilde atabilirsiniz. Örneğin bu kadar olsun. Hemen çizgilerimi şöyle birleştirdim. Şurada bir sahanlık yapayım. 60 diyeyim şimdilik. Burayı 240 diyeyim. Şöyle iz alarak yaptım. Gerisini de kopyalayayım. Ve orta boşluklarını kapatıyorum. Detaylarını siz tabii ki kendiniz oluşturabilirsiniz. Böylece buradaki her şeyi oluşturmuş olduk. Şurayı da kapatalım. Gayet güzel bir örnek için yeterli. Merdivene geçtim. Her birini ayrı ayrı oluşturup ne yapabiliriz isterseniz. Az önceki mantıkla taşıyabilirsiniz. Ben şuradan tekrar boundary komutuna giriyorum. Pick point ile sadece bunu ve şunu yaptım. Enter'ladım. Kaç tane basamak olduğunu görebilirsiniz bakın. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane basamağımız var. Bunlara yükseklik vereceğiz. Hemen 3D Tools'tan Extrude komutumla buradaki en son çizdiğimi ve şunu enterlıyorum. 17.5 yüksekliğimi veriyorum ve enterladım. Az önceki gibi izometrik görünüşüme geçtim. Şunları da silmemişiz. Hemen silelim. Bu şekilde görüyorsunuz. Görünümümüzü hidden'a çeviriyorum. Şimdi bu sefer kopyalama işlemi yapabilirim. Çünkü hepsi birbirinin aynısı. Kopyalama komutumla kopyalama komutum ile şurayı şu şekil sırasıyla şu ortadan çıkarsam daha rahat anlayacaksınız. Bakın kaç basamağımız oldu? 2, 4, 5. Bir tane daha lazım. Bu şekilde yerleştirdim. Tekrar taşıma komutuyla sahanlığımı da yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde oluşturduk. İkinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak, beşinci basamak, 6. Tabii ki korkuluklarını çizip onlarla birlikte az önceki örnekteki gibi taşısaydık ne olacaktı arkadaşlar? Korkuluklarını da halletmiş olacaktık. Ama artık onu siz zaten öğrendiniz az önceki örnekte. Aynısını uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şuradaki kalmış olan sıfır layer'ında çizmiş olduklarımı da siliyorum. Bunun da kesitlerini ve görünüşlerini az önceki mantıkla getirebilirsiniz. Böylece bütün tamamen görünüşlerini otomatik olarak oluşturmuş olursunuz. Çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Bu basamakları da son kez birleştirelim. Onu da hatırlamış olalım. 3D Tools'tan Union birleştirme komutu ile hepsini seçiyorum. Enter diyorum. Böylece hepsini bütün haline getirmiş oldum. Birleştirdikten sonra yalnız şöyle bir sorun var. Tekrar ayıramazsınız. O yüzden mutlaka bu işlemi yaparken dikkatli olun. Gerçekten gerekiyor mu? Onu düşünün. Ona göre birleştirin. Dilerim bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.